1936 yılının soğuk bir Aralık günü. Beyazıt Meydanı. Dondurucu bir rüzgar esiyor o gün. Bir lokantanın önüne bırakılmış, üstünde hiçbir örtü bulunmayan yoksul bir tahta tabut. Etrafta hiçbir resmi yetkili yok. Devleti temsil eden tek bir görevli bile görünmüyor. Yoldan geçenler sokaklarda vefat etmiş kimsesiz birinin cenazesi sanıyor. Sadece sıradan terk edilmiş bir ahşap kutu gibi duruyor orada. Ama birden çevredeki üniversite öğrencileri o musalla taşında yatanın kim olduğunu fark ediyor. Haberin yayılmasıyla kampüslerden, kütüphanelerden dalga dalga koşup geliyorlar. O çıplak tahtayı önce Kabe örtüsüyle sarıyorlar, ardından Türk bayrağıyla örtüyorlar. O tabutun içindeki kişi Mehmet Akif Ersoy. O tabuta giden yolu tam olarak kavrayabilmek için her şeyin başladığı o ihtişamlı ve umut dolu ilk yıllara dönmemiz şart. Başarılı bir bürokrat adayı olduğu o parlak dönem. Karşımızda mülkiye idadesinde okuyan, zekasıyla çevresindekileri büyüleyen bir genç duruyor. Geleceği son derece parlak. Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde sınıf birincisi. Babası da Fatih Medresesi müderrislerinden Tahir Efendi. Hem babam hem hocamdır dediği o otorite figürü. O adamın gözetiminde siyasi ilimler okuyup imparatorluğun en üst kademelerinde görev alması planlanıyor. Devletin yönetim mekanizmasına hazırlanmış, özenle işlenmiş bir zihin bu. Kendi hayatını, kendi planlarını düşün bir anlına, üst düzey bir devlet adamı olmaya hazırlanıyorsun. Geleceğin, kariyerin tamamen garanti altında. Ama hayatın kendi akışı, o kusursuz planların çok ötesinde acımasız kırılmalar barındırıyor. 1888 yılı bu ailenin üzerine adeta kapkara bir bulut gibi çöküyor. Karakter inşasının en büyük mimarı olan babası Tahir Efendi vefat ediyor. Bu ağır kaybın sarsıntısı henüz geçmemişken üzerine Büyük Fatih yangını patlak veriyor. Ailenin yıllardır barındığı ev küle dönüyor. Bütün anılarıyla o özenle toplanmış paha biçilmez kütüphaneyle birlikte Aile bir gecede derin ve çaresiz bir yoksulluğun ortasına düşüyor. Sadece tahta ve tuğla değil, planlanmış bütün bir geleceğin taslakları o alevlerin içinde eriyip gidiyor. insan psikolojisinde alışkın olunan güvenli zeminin bir anda parçalanması, ruhun verebileceği en ağır sınavlardan biridir. Bütün umutların yandığı o ateş, Açıkçası o yangın, ruhundaki çelikten iradenin dövülmeye başlandığı ilk ocaktır. Yaşanan bu ani maddi çöküş, onu mecburi bir makas değişikliğine zorluyor. çok sevdiğim ülkeyi bırakmak zorunda kalıyor. Diplomasinin şatafatlı koridorlarından vazgeçiyor, ailesini hayatta tutabilmek, onlara bir an evvel bakabilmek için yeni açılmış Sivil Baytar Mektebi'ne yazılıyor. Günümüzdeki adıyla veterinerlik okulu. Mezunlarına hemen maaş bağlandığı için bu yolu seçiyor. Burada o psikolojik sıçramayı biraz deşmek istiyorum. Siyasi ilimler üzerine kurgulanmış bir hayattan, ahırlarda hayvan hastalıkları okumaya geçiş, dışarıdan bakıldığında müthiş bir potansiyelin heba olması gibi duruyor. Ülkeyi yönetecek kıratta bir zekanın sığır hastalıklarıyla uğraşmak zorunda kalması. Bu zorunlu yön değişimi, onun memleketin gerçekliğini kavramasını sağlayan olabilir mi? Kurduğum bu analoji meselenin tam kalbini oluşturuyor aslında. Baytar Mektebi bir çöküş, bir heba olma mekanı değil, entelektüel ve ruhsal temelinin en sağlam biçimde atıldığı yer orası. Sadece hayvan anatomisi ezberlemiyor o halde. Tabii, dönemin en yenilikçi bilimsel yöntemleriyle, modern düşüncenin katı kurallarıyla tanışıyor orada. Pasteur'ün öğrencisi olan hocası Rıfat Hüsamettin'den bakteriyoloji öğreniyor. Mikrop kültürü. Şöyle düşün, mikroskoptan bakıp gözle görülmeyen bir dünyanın kusursuz işleyişini, canlıların bedenlerini ele geçiren gizli mekanizmaları bütün çıplaklığıyla kavruyor. Pozitif bilimlerin o tavizsiz analitik yapısı. İçindeki derin dini inançla tam bu yıllarda sentezleniyor. Doğayı ve bilimi okumanın yaratılışın kodlarını okumak olduğunu fark ediyor. Bilim ve inanç zihninde birbirini yok eden düşmanlar değil, gerçeğe ulaşmasını sağlayan iki güçlü kanat haline geliyor. Zihinsel inşası böyle kusursuz ilerliyor. Şair dendiğinde akla ince, narin, fiziksel dünyadan kopuk bir aydın kalıbı gelir. Salonlarda oturan melankolik bir figür. Laboratuvarda saatlerini harcayan bu öğrencinin aynı zamanda kısbet giyip çamur içinde yağlı güreşlere katıldığını okuyoruz. Kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş dersleri alıyor.
İki tamamen zıt kimlik gibi görünüyor. Laboratuvar önlüğüyle güreşçi kısmeti bir bedende nasıl bir arada durabiliyor? Bu sentez, şahsiyetinin bütünlüğünü anlamak için çok kritik. Zihinsel aydınlanmayı bedensel bir zayıflıkla karşılamayı reddediyor. Yeni Bahçe'de, Çatalca'da güreş tutması sıradan bir heves değil o zaman. Asla. Yüzme, uzun yürüyüşler, at biniciliği, gülle atma gibi ağır sporlarla uğraşıyor, İstanbul Boğazı'nı akıntıya karşı yüzerek geçecek kadar güçlü, direnişçi bir fizik inşa ediyor. Zihni mikroskopla bedeni er meydanındaki pehlivanlık geleneğiyle yoğruluyor. Ruhen ve bedenen hiçbir otoriteye boyun eğmeyecek o bükülmez karakterin temelleri bu fiziksel disiplinden doğuyor. Mektepten mezun olduktan sonra masa başında rahatça maaşını bekleyen sıradan bir memur olmuyor. 20 yıl sürecek çetin bir saha görevi başlıyor. İmparatorluğun en uzak sınırlarına uzanan bir görev. Orman ve maden ve ziraat nezareti bünyesinde. Anadolu'nun içi, Rumeli, Suriye, Arabistan çölleri, at sırtında günlerce yol gidiyor. Sığır vebası gibi ekonomiyi çökerten hastalıklarla çamurun içinde mücadele ediyor. Ahırlara dirip hayvanları tedavi etmekle kalmıyor. Gittiği her köyde halkın gerçekte ne durumda olduğunu, devletten ne kadar koptuğunu kendi gözleriyle görüyor. Sabaşı edebiyatçılarının Boğaziçi yalılarında soyut aşklar, melankolik sonbaharlar yazdığı o dönem, o Anadolu köylüsünün tezene, hastalığına, açlığına doğrudan dokunuyor. Hastalıkların kırıp geçirdiği sürülere ağlayan insanları yerinde teşhis ediyor. Memleketin damarlarındaki asıl vebanın hayvan hastalığı olmadığını, umutsuzluk ve sahipsizlik olduğunu anlıyor. Bu yüzden şiirlerindeki o fotoğraf gerçekliği masa başında uydurulmuş bir ilham değil, Sokaktaki yetimlerin, küfeyi sırtlanan küçük Hasan'ın acısı, sokağın doğal, pürüzlü ritmini hiç bozmadan adeta bir belgesel karesi gibi edebiyata taşıyor. bu 20 yıllık memuriyet hayatının bir de sonu var. Sarsıcı bir kırılma noktası. Pendik'te kurulması planlanan bakteriyolojihane meselesi. Dönemin idarecileri siyasi baskılarla bu kurumu başka bir yere taşımak istiyor. Kurumun müdürü aynı zamanda onun Baytar Mektebi'nden hocası olan Abdullah Bey, bilimsel verilerle buna itiraz ediyor. Haksız yere görevinden alınıyor hoca. İnsanın aklına şu takılıyor. 20 yıl boyunca çamur içinde düdinmişsin, düzenli maaşın var, geçindirmek zorunda olduğun bir ailen var, hedef alınan sen değilsin. Neden başkasının meselesi için bütün güvenceyi yakıp istifa ediyorsun? O istifa mektubu bürokratik bir belge değil, kağıda dökülmüş bir ahlak manifestosudur. Kendi menfaati zedelenmese dahi bir başkasına yapılan haksızlığı ruhunun en derinlerinde hissediyor. Safahat'taki o dizeler, Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. sadece edebi bir kafiye arayışı değil bu. Başkasının uğradığı adaletsizlik karşısında susmayı suça ortak olmak sayan bükülmez bir duruş. Doğruluğuna inandığı değerler uğruna masadaki memuriyetini, emekliliğini hiç tereddüt etmeden yakabilme erdemi. Kelimeleriyle eylemleri arasında milimetrik bir tutarlılık var. Her zaman. Takvimler, imparatorluğun çöküş günlerine, Balkan Savaşları'nın yıkımına ilerliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın enkazı. Mütareke şartları imzalanmış İstanbul'un sokaklarında işgal kuvvetlerinin çizmeleri yankılanıyor. Güvenceli memuriyet hayatını çoktan bırakmış durumda. İstanbul'da sessiz kalıp kurtulmayı, köşesine çekilmeyi de reddediyor. 1920'nin o tekinsiz atmosferinde yanına sadece 12 yaşındaki oğlu Emin'i alıyor. Gizlice yollara düşüyorlar. Türlü tehlikeleri atlatarak Ali Şükrü Bey'le buluşuyor ve Anadolu'ya, milli mücadelenin tam kalbine, Ankara'ya ulaşıyor. Bu yolculuk basit bir mekan değişikliği değil. Bir milletin var olma savaşına bütün bedeniyle, entelektüel birikimiyle dahil olmaktır. Darül Hikmetül İslamiye'deki saygın konumunu arkasında bırakıyor. Tozlu, karlı Anadolu yollarına atılıyor. Ankara'ya vardığında meclis onu en iyi bildiği şeye, halka dokunmaya gönderiyor. Kastamonu Nasrullah Camii'nde, Balıkesir Zanospaşa Camii'nde minbere çıkıyor. Karşısındaki kitle 10 yıllardır cepheden cepheye sürülmüş, evlatlarını toprağa vermiş, tarlaları yanmış insanlar. Hastalıktan ve yoksulluktan bitap düşmüş bir halk, Sevr Antlaşması dedikleri ölüm fermanı bu yorgun kitlenin elindeki son yaşama inancını hedef almış. Karşında aç,
Hastalıklı, savaşmaktan yorulmuş bir çiftçi var. Kürsüye çıkıp bu adama yeniden direnmek lazım diyorsun. Nasıl oluyor da bu tükenmiş kitle onun sözleriyle yeniden ayağa kalkma gücü buluyor? Ortada nasıl bir mekanizma işliyor diye soruyorsan, Viktor Frankl'ın logoterapi kavramını düşünmemiz gerekir. Acıya anlam katma felsefesi. Frank çok sarsıcı bir gerçeğe işaret eder. İnsan en dehşet verici koşullarda dahi hayatta kalabilir. Yeter ki çektiği acının yüce bir anlamı olduğuna inansın. Acı anlam bulduğu an katlanılabilir hale geliyor. O cami kürsülerinde yapılan psikolojik ameliyat tam olarak budur. Karşısındaki köylüye diplomatik bir krizi anlatmıyor. Onların çektiği acıya kozmik, mukaddes bir anlam yüklüyor. Sevr Anlaşması'nın topyekün bir yok ediş projesi olduğuna gizlemiyor. Gizlemiyor ama bu ıstıraba boyun eğmemenin, vatanı savunmanın yeryüzündeki en büyük varoluş gayesi olduğunu haykırıyor. Frankl'ın varoluşsal direniş formülünü bir milletin kolektif psikolojisini ayağa kaldırmak için ustalıkla uyguluyor. Çünkü orada savaştıkları düşman sadece işgal ordusu değil, asıl düşman insanın içini kemiren o derin umutsuzluk. Kendi kelimeleriyle ifade edersek, insanın inancını yitirmesi, ruhunun çürümesi. Vaazlarında tevekkül kavramını yeniden tanımlıyor sürekli. O dönemin yaygın cehaleti içinde tevekkülü bir köşeye çekilip kaderi beklemek sananlara kükrüyor. Gerçek inancın eylemsizlik olmadığını anlatıyor. İnsanın son damla tere, son damla kana kadar fiili bir mücadele vermesi gerektiğini haykırıyor. Teslimiyetin ancak bu kan ter içindeki çalışmadan sonra gelebileceğini savunuyor. Miskinliği reddediyor. Ayağa kalkmayı, kanla direnmeyi kutsuyor. İşte bu alevlenen ruh, Ankara'da meclisin açılışıyla devletleşiyor. Orduya moral verecek bir milli marş arayışı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açıyor. 700'den fazla şiir gönderiliyor meclise ama hiçbiri aranan ateşi taşımıyor. Masada 500 liralık bir ödül var. İşin içinde para olduğu için o yarışmaya katılmayı kesin bir dille reddediyor. Vatan için yazılacak bir destanın pazarlığa tabi tutulamayacağını savunuyor. Bunun satılamayacağını haykırıyor. Bahsettiğimiz 500 lira o günün şartlarında devasa bir servet. Kendi hayatında tarifsiz bir yoksulluk içindeyken vatanın ıstırabını parayla satmayı kendi vicdanına hakaret sayıyor. Maddiyatla maneviyat arasındaki çizgiyi bu kadar keskin çizebilmek sarsılmaz bir ahlaki duruştur. Dostu Hasan Basri Bey ve dönemin bakanı Hamdullah Sufi araya giriyorlar. Ödül şartının uygulanmayacağına dair güvence veriyorlar ancak bu şekilde ikna ediliyor. Taceddin dergahındaki o mütevazi loş odasına çekiliyor. Gecenin bir yarısı ilham geldiğinde kağıt bulamıyor, mum ışığında o ölümsüz dizeleri tırnaklarıyla çakısıyla dergahın duvarlarına kazıyarak yazıyor. Tarihin gördüğü en çarpıcı tezatlardan biridir bu. Ankara'nın bıçak gibi kesen ayazında sırtına giyecek bir paltosu bile yok. Meclise giderken arkadaşı Şefik Bey'in paltosunu ödünç alarak çıkıyor sokağa. Marş mecliste defalarca ayakta alkışlanıyor, gözyaşlarıyla kabul edildikten sonra kanun gereği kendisine verilmesi zorunlu olan parayı alıyor, Ama tek bir kuruşuna bile dokunmuyor. Cephede savaşan askerlerin geride bıraktığı yoksul kadınlara, çocuklara iş öğreten Darül Mesai Vakfı'na bağışlıyor hepsini. palto alacak parası yok, bir serveti elinin tersiyle itiyor. Kendi elleriyle duvara kazıdığı eseri o artık milletin malıdır diyerek safata dahil etmiyor. İnandığı değerlerle yaşadığı hayat arasındaki bu tutarlılık çok az insana nasip olmuştur. Kendisi için hiçbir şey istemeyen bir ruhun fotoğrafı. Savaş bitiyor, bağımsızlık kazanılıyor. Asıl büyük soru burada karşımıza çıkıyor. Bütün nefesini devasa bir mücadeleye adamış bir aksiyon adamı, kılıçlar kınına sokulduğunda ne yaşar? Zaferden sonra yeni kurulan devletin dinamikleri içinde Abbas Halim Paşa'nın davetiyle kışlarını Mısır'da geçirmeye başlıyor. Bu ziyaretler zamanla gönüllü bir içsel sürgüne, kalıcı bir yerleşime dönüşüyor. Aksiyonun, ateşli vaazların yerini Kahire'de derin, sessiz bir tefekkür alıyor. Siyasi arenada kendine yer bulamayan ya da o yeri reddeden ruh tamamen içe dönüyor. Titizlikle Kur'an çevirisi üzerinde çalışıyor, Mevlana'nın mesnevisine kendini bırakıyor. Dışarıdaki gürültü kesildiğinde insan kendi içine doğru kanamayı seçer.
Kahire'nin yalnızlığı bedeni de yavaş yavaş çökertiyor. Siroz hastalığı yakasına yapışıyor. Uğruna şiirler yazdığı insanların hasreti dayanılmaz bir ağırlığa ulaşıyor. Bu yüzden 1936 yılında son günlerini geçirmek üzere İstanbul'a, Mısır apartmanına dönüyor. Bu dönüş ve ardından gelen ölüm nesnel gerçekler barındırıyor belgelerde. Tarihi vesikalara baktığımızda İstiklal Marşı şairinin vefatında resmi makamların derin bir sessizliğe büründüğünü görüyoruz. Devleti temsil eden tek bir katılım, tek bir çelenk yok. Arşivlerdeki bazı hatıratlar, devrimlerin uygulanış biçimine yönelik düşünsel farklılıklar sebebiyle devlet protokolünden uzak tutulduğunu belirtiyor. Ailenin sonrasındaki akıbetini anlatan belgeler çok daha ağır. Yanında Anadolu'ya sürüklediği o 12 yaşındaki oğlu Emin, askerlik döneminde bir arkadaşına Kur'an öğrettiği için eziyet gördüğüne dair kayıtlar var. Yaşadığı travmalarla akli dengesini yitirdiği belirtiliyor. Yıllar sonra köprülerde, sokaklarda, yoksulluk içinde can verdiği iddiaları var arşivlerde. Biz bu kayıtları sadece dönemin bürokratik tercihlerinin dramatik notları olarak okuyoruz. Tarafsızca, yorumsuz bırakarak. Bütün bu tarihi notlar insanı düşünmeye sevk ediyor. Uluslar, tarihlerindeki kahramanlardan her şeylerini feda etmelerini beklerken, onlara kendi kurdukları dünyada bir yer ayırmamayı yazılı olmayan bir kural haline mi getiriyorlar? Tarihin en büyük destanını yazanlar, destanın son sayfasında yalnız başlarına kalmak zorunda bırakılıyor. Bir milli marş dinlediğinizde bu sessiz soruyu kendi içinizde tartın. Bütün o çetin mücadeleler, o sürgünler, o kırgınlıklar sona eriyor. Anlatının en başına 1936 yılının o dondurucu Aralık gününe, Beyazıt Meydanı'na geri dönüyoruz. Musalla taşında bir lokantanın önünden alınıp getirilmiş o çıplak tahta tabut duruyor. Orada hiçbir resmi yetkili, hiçbir makam sahibi yok. Ama orası sahipsiz değil. Şiirlerinde bir meşale gibi yanan Asım'ın nesli dediği o vefalı gençler orada. Haberi aldıkları an sokaklara dökülüyorlar. Tabutu omuzlarına alıyorlar. Önce Kabe örtüsüyle sarıyorlar, ardından Türk bayrağıyla örtüyorlar. İstiklal Marşı'nı yazan o sarsılmaz ruhu Edirne Kapı mezarlığına kadar elleri üzerinde taşıyorlar. Devletin sustuğu yerde millet kendi şairini doğrudan kalbine gömüyor. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.